Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli ve lezzetiyle yapımı oldukça kolay, yumuşacık haşhaşlı lokum tarifim var. Bazı yörelerde ise adı haşhaşlı çörek diye geçiyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz çöreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimizi ilk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Yoğurma kasesinin içerisine 1 çay bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı şeker, yarım yaş mayayı elimle ufalayarak ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml, su bardağı ölçüsü ise 200 ml. İçerisine koymuş olduğumuz maya iyice eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Tarifimde 2 adet yumurta kullandım. Bir tanesinin sarısını alıyorum, üzerine sürmek için kenara koyuyorum. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz yoğurdu da koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Burada önemli olan püf noktası kullandığımız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Unun bir kısmını koyduktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Hamurun içerisinden spatulayı çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 2-3 dakika boyunca elimle yoğurduğum hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Bu aşamada hamurun yapışmaması için tezgahın üzerine biraz da un serpiştiriyorum. Hamurumuzu 3-4 dakika boyunca özlü bir hamur oluncaya kadar tezgahta yoğuruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz oldukça yumuşak. Sizlere bir de kıvamını göstermek istiyorum. Toparlamış olduğum hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerini kapattıktan sonra 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğiz. Biz de bu arada arasına koyacağımız haşhaşı hazırlıyoruz. Tarifim için 100 gram haşhaşın içerisine 1 çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Macun kıvamına gelinceye kadar çatalla karıştırıyorum. Sizler isterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz haşhaşlı karışımı kenara alıyoruz. Hamurumuzun mayası 1 saatin sonunda oldukça güzel bir şekilde kabardı. İlk olarak hamur kesme tartıyla hamurun havasını alıyoruz. Her zaman söylediğim gibi mayalı hamurlarda hamurun havasını almayı ihmal etmeyin. Aksi halde mayanın tadını hissedersiniz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru toparlayarak yuvarlak bir form haline getiriyorum. Daha sonra altına üstüne biraz un serpiştirdikten sonra parmağımla genişletebildiğim kadar genişletiyorum. Bu aşamadan sonra artık merdane kullanıyoruz. Sizler isterseniz bu işlemi oklavayla da yapabilirsiniz. Hamuru açarken mümkün olduğu kadar dikdörtgen form vermeye özen gösterin. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumuzu ince bir şekilde dikdörtgen form verene kadar açtık.
Kenarları daha düzgün olması için parmaklarımla şöyle bir düzeltiyorum. İçerisine hazırlamış olduğumuz haşhaşlı zeytinyağı karışımından koyuyoruz. Daha sonra haşhaşlı yağ karışımını elimle hamurun her tarafına sürüyorum. Hamurumuzun üzerine haşhaşı sürerek güzel bir şekilde hazırladık. Uç kısmından başlayarak sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Bu işleme açmış olduğumuz hamurun ortasına gelinceye kadar devam ediyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Rulo yapmış olduğum hamuru tam ortaya kadar getirdim. Rulet yardımıyla katladığım bölümü kesiyorum. Hazırladığım ruloyu diğer hamurdan ayırıyorum. Kestiğim bölüm altta kalacak şekilde hamuru tekrar düzeltiyorum. Diğer parçayı da uçtan başlayarak sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yapmış olduğum hamurları 25 eşit parçaya keseceğim. 3 parmak aralıklarla hamuru kesiyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin ortasına bir tane koyuyorum. Daha sonra iki bir tarafına 5 tane olacak şekilde ayarlıyorum. Sağına soluna 4 tane olacak şekilde tekrar hamur parçalarından koyuyorum. Daha sonra 3, 2, 1 olacak şekilde bütün çöreği bu şekilde diziyorum. Çöreğinizi siz de bu şekilde hazırlayın. Böyle yaptığımız zaman hem göze hem de damağa hitap ediyor. Hamurlarımızın hepsini bu şekilde hazırlayarak tepsiye dizdik. Üzerini kapatıyorum. 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. 15 dakikanın sonunda üzerini açıyorum. Ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 3-4 damla zeytinyağından koyuyorum. Güzelce çırpıyorum. Haşhaşlı çöreklerimin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. 30 dakika boyunca çöreklerimizi pişireceğiz. 30 dakikanın sonunda dışı nar gibi kızardı, içi yumuşacık pişti. Üzerini kapatıyorum. 10 dakika boyunca fırının ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. 10 dakikanın sonunda haşhaşlı çöreklerimiz servis için hazır. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz çöreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı,
Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.